Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Laia platiglossa, Asteracea yani papatyagiller familyasına ait gösterişli tek yıllık bir kır çiçeğidir. Laia adı onu ilk defa keşfedip sınıflandıran 19. yüzyıl İngiliz botanikçisi Thomas Nuttall tarafından İngiliz doğa bilimcisi George Descantley onuruna verilmiştir. Platiglossa soyadı ise Yunanca geniş anlamına gelen platis ve dil anlamına gelen glossa kelimelerinin bir birleşimidir ve genellikle geniş taç yapraklarına gönderme yapar. Ona İngilizce'de düzenli uçlar anlamına gelen tidy tips, Kaliforniya papatyası veya sarı papatya da denmektedir. Laia platiglossa, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısına özgü olup özellikle Kaliforniya'nın çayırlarında, açık alanlarında ve kıyı kumullarında yaygın görülen bir yaban çiçeğidir. Akdeniz iklimine uyumlu bu bitki, kışın yağmurlarla beslenerek ilkbaharda çiçeklerini sergilemeye başlar. Kuraklığa dayanıklı bir bitki olan Laia, yaklaşık 9 santim boyunda, ince ve dallanan bir gövde ve kazık kök oluşturur. Bitki pek süslü görünen beyaz kenarlı parlak sarı taç yapraklarıyla kolaylıkla ayırt edilebilir. Bitkinin küçük ve yuvarlak tohumları rüzgarla yayılır. Bu olgun tohumlar çeşitli kuş türleri tarafından da tüketilir. Laia çiçeklerini tozlaştırmak için arılar, kelebekler ve bazı böceklerle simbiyotik bir ilişki kurar. Özellikle arı ve kelebek türleri Laia'nın nektarıyla beslenirler. Dolayısıyla Laia arı dostu olan bir bitkidir. Laia zehirli bir bitki değildir fakat geleneksel bir gıda olarak tüketildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmaz. Hatta tıbbi ya da kozmetik amaçlı bir kullanımı da yoktur. Laia sadece güzel görünümü nedeniyle çoğunlukla bahçeleri süsler ve rustik peyzaj tasarımlarında kullanılır. Hatta Laia, Kraliyet Bahçe Bitkileri topluluğundan bahçe üstün hizmet ödülü almış bir süs bitkisidir. Laia tohumla kolaylıkla çoğaltılabilir ve sonbaharda ekildiğinde daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Laia baharın gelişini ve bereketi simgeler. Çiçeklerin dilinde neşe, umut, bağışlama ve iyimserlik simgesi olarak kabul edilir. Rüyada görüldüğünde ise yeni başlangıçlara işaret ettiği söylenir. Kaliforniya'nın yerel bitkilerinden biri olarak yerel resim ve fotoğraf sanatçılarına doğal güzelliğiyle ilham vermiştir. Kaliforniya kökenli Kızılderili kültüründe Laia, güneşin gözyaşları olarak tanınır. Şimdi de sıra bu efsaneyi anlatmaya geldi. Çok eski zamanlarda dünya ve güneşin birbiriyle konuşabilen iki kadim ruh olduğuna inanılırdı. Güneş gökyüzünde parlayan güçlü ve heybetli bir savaşçıydı. Yaydığı ışıkla yeryüzünü ısıtıp canlandırır, bolluk ve bereket getirirdi. Dünya ise yeryüzünde yaşayan tüm canlıları besleyip koruyan şefkatli bir anneydi. Dağlar onun kemikleri, nehirler damarları, ormanlar ise saçlarıydı. Bir gün güneş yeryüzünü seyrederken insanların savaşlar ve açgözlülük içinde yaşadıklarını fark etti. Güneş onlara bereket sunduğu halde insanlar durmaksızın birbirleriyle kavga ediyor, ormanları yakıyor, hayvanları ve bitkileri acımasızca yok ediyorlardı. Güneş gördüklerini hem çok üzüldü hem de çok öfkelendi. Gördüklerini unutmak için gözlerini kapattığında dünyaya olan sevgisini de kaybetmekten korktu. Eğer insanları tamamen terk ederse yeryüzündeki her şey donar ve hayat yok olurdu. Fakat eğer onları affederse onlar da doğayı sömürmeye devam ederlerdi. Bu yüzden Güneş lütfunu insanlara anımsatacak ve onlara bir şans daha verdiğinin göstergesi olarak bir parçasını yeryüzüne göndermeye karar verdi. Güneşin gözyaşları gibi toprağa düşen bu altın ışıklar ertesi bahar küçük sarı çiçekler olarak açtı. İşte bu çiçekler Laia'ydı. Kızılderili kabileleri bu çiçeklerin güneşin gözyaşları olduğuna inandılar. Onlara saygıyla yaklaştılar ve bu olağanüstü güzellikteki çiçekleri koparmaktan çekinip doğaya asla zarar vermemeleri gerektiğini bir kez daha hatırladılar. Mihok halkı Laia çiçeklerinin yaratıcı yüce ruhlarla bağlantılı olduğuna inanıyor ve onları dinsel törenlerinde kullanıyordu. Kumaş kabilesi ise Laia çiçeklerinden yapılan özel bir tütsünün kızgın ruhları yatıştırdığına inanıyordu. Kızılderili kültüründe Laia'nın koruyucu bir çiçek olduğuna inanılır ve Kızılderililer her bahar topraklarına bu çiçeklerin yayılmasını kutsal bir işaret olarak kabul ederler. Bugün bile Laia, Kaliforniya'nın ovalarında ve tepelerinde rüzgarla dans ederken, yerliler onun güneşin yeryüzüne olan sevgisinin bir hatırası olduğuna inanırlar. Bu nedenle Laia çiçekleri sadece güzellikleriyle değil, doğaya saygının ve ilahi bir bağın sembolü olarak da saygı görür. Keşke insanlar doğayla uyum içinde yaşamanın önemini hiçbir zaman unutmasalar ve her bahar çiçeklerini yeniden açan Laia, umut dolu bir geleceğe olan inancımızı tazelemeye devam eder.